Ormanlardan birinin kıyısında yoksul bir oduncu yaşarmış. Bu oduncunun Hansel adında bir oğlu, Gretel adında bir kızı, bir de çocukların annesi öldükten sonra yeni evlendiği bir karısı varmış. Oduncu öyle yoksul düşmüş ki artık ailesine ekmek alacak bile parası kalmamış. Karısı bir gün adamı karşısına alıp çocuklardan kurtulmaları gerektiğini söylemiş. Onları ormana bırakalım demiş. Yeterince büyüdüler, başlarının çaresine bakarlar. Adamcağız günlerce direndikten sonra başka çaresi olmadığını anlamış ve karısının önerisini kabul etmiş. Ancak Hansel son gece konuştuklarını duymuş. Herkes uyuduktan sonra dışarı çıkıp cebine küçük beyaz taşlarla doldurmuş. Nemli gri bir gündü. Sanki kent meydanında insanlara ve ağaçlara ikinci bir emre kadar kıpırdamamaları anons edilmişti. Mis kokulu çiçeklerle bezenmiş parkın ortasında bir bankta arkasına yaslanmış oturuyordu. Ilık rüzgar saçlarını bir nişanlı gibi kararlı biçimde okşuyordu. Hemen sağında bir eliyle uçmasın diye şapkasını tutarken bir eliyle de yanlarına kadar sokulmuş kuşlara ekmek parçaları atan kadına baktı ve gülümsedi. Ertesi sabah hep birlikte ormanın içlerine doğru giderlerken geride kalıp geldikleri yolu taşlarla işaretlemiş, ormanın kuytu bir yerlerine geldiklerinde üvey anneleri çocuklara "Siz bizi burada bekleyin, az sonra gelip sizi alacağız" diyerek kocasını alıp gitmiş. Çocuklar beklemişler ama kimse gelmemiş. Gretel, "Evimizin yolunu asla bulamayacağız" diye ağlamaya başlamış. "Merak etme" demiş Hansel ona. "Geldiğimiz yolu taşlarla işaretledim. Evimize kolayca döneriz." Gerçekten de ay ışığı altında parıldayan taşları izleyerek evlerinin yolunu hemen bulmuşlar. Yapraklar yerde oradan oraya sürükleniyordu. Çöp kutusu ile yakın zamanda randevusu olan eşyaların ruhları evlerden yükselerek bahçeleri geçiyor, parkta yapraklarla buluşuyorlardı. İğnesi kırık bir pikap radyoya son nasihatlerini verdi. Bir dikiş makinesi devasa yemek masası ile dertleşti. Bir karyolanın paslı demirleri inledi. Derin bir nefes aldı. Yorgundu, kabullenmişti. Genç olması hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Üvey anne onları görünce öfkeden ne diyeceğini bilememiş. "Yarın yine deneriz" diye fısıldamış kocasına. Tabii bu kez yatmadan önce evin kapısını sıkı sıkı kilitlemiş. Hansel de gece dışarı çıkıp taş toplayamamış. Sabah olunca üvey anneleri onlara birer dilim kuru ekmek vermiş ve yola çıkmışlar. Hansel de taş toplayamadığı için bu kez yolu ekmek kırıntılarıyla işaretlemiş. Kuru, sarı bir gündü. Sabahın erken vakitleri olduğundan sahilde pek kimse yoktu. İçkisinden koca bir yudum aldı ve uzanıp gözlerini kapattı. Bir süre kuşları dinledi. Denizin dalgalarıyla bir savaş halindeydiler. Sesler sürekli birbirine karışıyordu. Derken üstüne atılan bir tutam kumla sıçradı. Elinde oyuncak kum kovası ve kürek ile tam güneşin önünde dikilmiş, sırıtan küçük çocuğu kovaladı. Çocuk koşarken çığlıklar atıyordu. Onu yakaladığında sımsıkı sarıldılar. Çocuğun çığlıkları kahkahaya dönüştü. Akşama doğru üvey anne ve adam çocukları yine terk edip uzaklaşmışlar. Gretel, "Yolumuzu bu kez bulamayacağız" diye ağlamaya başlamış. Hansel, "Merak etme" demiş. "Kapı kilitli olduğu için taş toplayamadım. Ama ekmeğimi ufalayarak yolu yine işaretledim."
Şimdi kırıntılara bakarak yolumuzu bulacağız. Ancak yürümeye başladıklarında bunun hiç de kolay olmayacağını görmüşler. Çünkü ekmek kırıntıları yerlerinde yokmuş. Kuşlar hepsini birer birer toplayıp yemiş. Hansel, bu durumda yolumuzu asla bulamayız diyerek Gretel ile birlikte ağlamaya başlamış. Az sonra bir ağacın altında uyuyup kalmışlar. Yürüyüşe çıkmıştı. Güneş bütün cömertliğiyle tepesindeydi. Bütün gece kabuslar görmüştü ve detayları hatırlamaya çalıştı. Düşünürken alnındaki çizgiler iyice belirginleşti. Bir heykelin önünden geçiyordu. Şapkasını çıkarıp selam verdi. Biraz ileride silüetleri görünen, marş söyleyerek uzaklaşan bir grup askerin ayak izleri yolu kaplamıştı. İzlere basarken artık kabuslarını hatırlamaktan vazgeçmiş gibiydi. Gün doğarken uyanmışlar ve yola koyulmuşlar. Eve giden yolu bulmak için boşuna dolaşıp durmuşlar. Sonunda ormanın içindeki bir açıklıkta karşılarına bir ev çıkmış. Çok tuhaf bir evmiş bu. Korkarak sokulmuşlar ve bu evin duvarlarının kurabiyeden, çatısının ise şekerden yapılmış olduğunu fark etmişler. Duvarların ve çatının üzeri çikolata, kek, karamela ve çeşitli şekerlemelerle kaplıymış. Soğuk mavi bir gündü. Buluşma yerinin önündeydi. Bina da sanki onunla beraber titriyordu. Bütün heybetiyle her an üzerine yıkılacak gibiydi. Elleri ceplerindeydi. Omuzlarının arasına iyice gömdüğü kafası boynunu tamamen yok etmişti. Neyse ki arkadaşı söz verdiği gibi çok geçmeden geldi. Hiçbir şey söylemeden öylece durdular. Uzun uzun birbirlerine baktılar. Bir süre sonra binanın merdivenlerine çöktü. Diğer adam ona bir zarf uzattı. Zarfı sevinçle aldı. Titreyen elleriyle biraz zorlanarak açtı ve mektubu okumaya başladı. O okurken arkadaşı da yanına oturup elini onun omzuna attı. Önceki günden beri aç olan iki çocuk böyle bir ziyafet karşısında dayanamayıp evden parçalar kopararak yemeye başlamışlar. Çatıdan da yiyeceğim demiş Hansel elindeki kek parçasını yerken. Evet, çok güzel görünüyor demiş Gretel elindeki un kurabiyesini ısırırken. Tam Gretel sözünü bitirdiğinde evin kapısı açılmış. Yaşlı bir kadın gülümseyerek onları içeri çağırmış. Evimi kemireceğinize içeri girin, size güzel yemekler yedireyim küçüklerim demiş. Arkadaşıyla açık havada oturmuş gazete okuyordu. Keyifleri yerindeydi. Arkadaşı önündeki tavuk budunu iştahla ısırıyordu. Sıra sıra dizili kafelerin bulunduğu sokaktan kentin her yanına insanların uğultusu sızıyordu. Sarhoş bir kadın yanındaki adama sürekli bir şeyler fısıldıyor, ardından yüksek sesle kahkaha atıyordu. Birkaç genç bağıra çağıra şarkılar söylüyordu. Bir ihtiyar dilenci masalar arasında dolaşarak başı sonu belli olmayan bir kahramanlık öyküsü anlatıyordu. Kafenin garsonuyla çarpıştı ve tepsidekiler büyük bir gürültüyle yere döküldü. Herkes bir an durdu. Sonra adam dolaşmasına ve hikayesine devam etti. Diğerleri de yaptıklarına. Hansel ve Gretel çekinerek içeri girmişler. Aslında bu güler yüzlü yaşlı kadın bir cadıymış ve bu evde çocukları yakalamak için bir tuzakmış. Amacı da onları pişirip yemekmiş. İçeri girer girmez Hansel'i yakalayıp bir kafese kapatmış. Gretel'i de hemen ev işlerini yaptırmaya başlamış. Güzel yemekler yap kardeşine diye bağırmış. Bu sıska haliyle dişimin kovuğuna bile gitmez.
Azıcık şişmanlasın da öyle yiyeyim. Her sabah kafesin yanına gelip Hansel'in parmağını eliyle yokluyormuş. Hansel cadının gözlerinin iyi görmediğini anladığı için ona parmağı yerine Gretel'in verdiği bir tavuk kemiğini uzatıyormuş. Sisli beyaz bir gündü. Bavuluyla trenden indi. Terminal kalabalıktı. O kimseyi beklemiyordu. Kimse onu beklemiyordu. Bavulunun üzerine oturdu ve düşünmeye başladı. Her düşünce bir diğerini doğurdu. Geçmişte bir yolculuğa çıktı. Tam çocuk olmuştu ki karşısında anne ve babasını buldu. İkisi de öyle yaşlanmıştı ki artık büyüdüğüne inanabilirdi. Annesinin çekik gözleri mutluluktan gülümserken iyice kısılmıştı. Babası soğukkanlı durabilmek için ona bakmamaya çalışıyordu. Annesinin yanağına kocaman bir öpücük kondurdu. Babası zoraki gülümsedi. Bu nedenle de cadı Hansel'in bir türlü şişmanlamadığını sanıyordu. Sonunda sabrı taşmış. Gretel'e hemen fırını yak. Ne olursa olsun onu bu halde yiyeceğim demiş. Gretel cadının isteğini yapmış. Fırının yeterince ısınıp ısınmadığını bilemiyorum. Siz bakar mısınız diye sormuş cadıya. Cadı, sersem kız çekil bakayım diyerek fırının içine eğilmiş. Tam o anda Gretel onu içeri itip fırının kapağını kapatmış. Sonra da gidip ağabeyini kurtarmış. Havada toz parçacıkları uçuşuyordu. Gözlerini ovuşturdu. Karşısındaki ağacın gövdesinde iç içe geçmiş isimler ve tarihler vardı. Parmaklarını onların üzerinde gezdirdi. Bazı isimleri tanıdı, bazı tarihleri anımsadı. Daha sonra ağaca yaslandı ve kollarını bağlayarak durdu. Gökyüzünde küçücük bir uçak çıkardığı sesle birlikte gittikçe gözden kayboluyordu. Birkaç öğrenci okul gösterisi için prova yapıyordu. Bir ressam çimlere sere serpe uzanmış esmer bir kızın portresini çiziyordu. Karşı kaldırımda el ele yürüyen genç çift bir dükkanın önünden geçerken birbirlerinden ayrıldılar. Bir anne dizine başını koyan oğluna masal okuyordu. Çocuk daha ilk sayfada uyuyakaldı. Evden ayrılmadan önce çocuklar odaları iyice araştırmışlar ve bir de sandık dolusu mücevher bulmuşlar. Evin çeşitli yerlerinden parçalar koparıp yolda yemek üzere yanlarına almışlar. Ormandaki kuşların yardımıyla birkaç gün içinde evlerinin yolunu bulmuşlar. Oduncu çocuklarının geldiğini görünce sevincinden ne yapacağını bilememiş. Çocuklar anneleri bir süre önce öldüğünden üçü birlikte mücevher dolu sandık sayesinde zengin bir hayat sürmüşler.